Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde tüm Türkiye acı bir haberle uyandı. Sabaha karşı öğrendik ki birçok vatandaşımız göçük altında kalmıştı. Resmi rakamlar 40 binin üzerinde insanın vefat ettiği yönündeydi. Ama 11 ilimizi kapsayan bu vahim acının bilançosu daha büyük. Allah ölenlerimize rahmet, kalanlara başsağlığı versin inşallah. Türk milleti asırlardan beri süregelen kadim içgüdüsünü yine ortaya koydu. Yardımlaşma, bir olma, beraber olma ruhunu tekrar yaşadık. Depremin yaralarını sarmaya başlarken hatalarımız ön plana çıkmaya başladı. Para hırsı, yanlış iskan modelleri, yapılan binaların malzemelerinin istenilen verilere uymaması. Ama çabuk alıştık. Ömrümüzün tamamını kutuplaştırarak geçirmemizi sağlayan siyaset televizyonlarda yine boy göstermeye başladı. Altılı masa gitti, beşli masa geldi, seçimler ne olacak derken arka plandaki yaşananlar daha ölenlerin kırkı dolmadan depremin yaralarını siyasi pazarlıklar aldı. Algılarımız küçük bir ekrandan çıkıp verilenlere göre şekillenmeye devam ediyor. Kapatın ekranlarınızı, kalbinize kalın. Çünkü zaman siyasete kutuplaşma değil, birlikte tek bir vücut olma zamanıdır. Gelin depremin tarihinden öncesine gidelim ve beynimizi çalıştırarak puzzle'ları yerine oturtmaya çalışalım. Hazırsanız başlayalım. O tarihte ABD Nevada çöllerinde tarihin en büyük tatbikatını yapıyor. Tatbikatın adı 1000 yılın meydan okuması. Tatbikatın konusu ise adı verilmeyen hedef bir ülke var. Bu ülkenin 3 tarafı denizlerle çevrili olması, komşu bir ülkeyle sorunları olması ve boğazlarla geçişlerin sağlanması. Adı verilmeyen bu hedef ülkede deprem olur ve NATO deprem bölgelerine 96 saatte girer ve ülkeyi yardım bahanesiyle işgal ederek 1000 yılın intikamını alır. Tatbikata tüm NATO üye ülkeleri davet edilirken bir tek davet edilmeyen ülke vardır. O da Türkiye'dir. Peki o tarif edilen ülke neresiydi? 2019 yılında Ekim ayında AFAD bir deprem tatbikatı yapar. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,5 şiddetinde bir deprem senaryosu uygular ve tatbikatı tamamlar. Deprem senaryosunda Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'nın en çok zarar göreceği iller olarak açıklanır. Depremden yaklaşık 3 ay önce tüm Türkiye'de çök, kapan, tutun tatbikatı yapılır. Bu tatbikat Türkiye tarihinde bir ilktir. Kahramanmaraş Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel 3 Ağustos 2022'de yani depremden 6 ay önce basın açıklaması yapıyor. Kahramanmaraş depremi çok yakın. Ayağımızın hemen altında. 2 farklı fayda 7'den büyük 2 deprem bekleniyor diyor. Ve aynen dediği gibi tarihte hiç görülmemiş bir şekilde 2 tane ayrı deprem oluyor. Ekonomist dergisinin Ocak'taki kapağında Türkiye'yi ağacın altında toprak içinde hilal, yıldız ve kurt sembolüyle gösterip üzerindeki çizgiyi S yani deprem dalgası gibi çizmişti. Depremden 3 gün önce gezegen dizilimine göre deprem tahmini yaptığını söyleyen Frank Fuggerbiet, Türkiye'nin Kahramanmaraş tarafını işaretleyerek 7,5 büyüklüğünde deprem olacak diye tweet atmıştı. Depremden bir hafta önce konsolosluklar tek tek kepenklerini indirirken vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yapıldı. Sebep terör eylemleri olarak gösterildi. Türkiye'de hiçbir zaman terör eylemi için konsolosluklar kapatılmamıştı. Bu gibi durumlarda sadece güvenlik önlemi artırılır, konsolosluk kapatılmazdı. Ancak Kanada vatandaşlarına çok ilginç bir açıklama yaptı. Kanada resmi sitesinden vatandaşlarına deprem olabileceği ve Güneydoğu illerinden uzak durmaları gerektiğini söyledi. ABD gemisi 1999 Gölcük depreminde olduğu gibi depremden hemen 3 gün önce yine geldi. Akıllara hemen HARP sistemi geldi. HARP sistemi ile planlı bir sismik saldırı mı olacaktı? HARP'in bir depremi tetikleyecek kadar güç üretmesi imkansız diyorlardı uzmanlar. Bu ispatlanamayacak bir teoriydi. Daha sonra başka bir teori dillendirilmeye başlandı sosyal medyada. Herkes o teoriyi konuşuyordu. Acaba olabilir miydi? Açılıp sonra kapatılan petrol kuyuları. Söylediklerimi sonra şu arkadaşlar video getirince vay ulan neler demişiz diyor. Allah getirenlerden, bilincimi açanlardan, fizik, metafizik taşıyanlardan da yardımcı olsun. Onlar da bir havuz oluşturuyorlar. Kaç sene evvel hava
kuvvetlerinden gelen bir abimiz, ben de o zamanlar hazırlıkta yapıyordum. 100. programda ne olur Hakan'ım bunları yaz dedi. Dünyanın muhtelif yerlerine, fay hatlarına nükleer bombalar yerleştiler. Bunlar yıllar evvel oldu. Televizyonlarda sizin programda dedim. Hatta o zaman da tedbir alınmıştır. Haliç'in bile dedim. Sağına soluna nükleer patlayıcılar koyup oralar havaya kalktığında depremden olmuştur gibisinden suyu içeriye alıp İstanbul'u gömmeye çalışacaklar. Dedim programlar dedim. Ya bana verilen o bilgiydi. Adam da sıradan adam değil. Elektronik Harp Dairesi'nde hava kuvvetlerinin yetkili birisiydi. Kaç kişi onun yanında gördü, program yaptım. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde de önce açılan sonra kapatılan petrol kuyuları vardı. Petrol kuyularının tam da olduğu yerde oluşan büyük yarıklar depremden hemen önce meydana gelen ışıklar ve alevler ve sağdan gelen delillerle beraber TÜBİTAK bu sesi duydu ve konuyu araştıracakları hakkında basına bilgi verdi. Peki Türkiye'de petrol konusunda işletme ruhsatı alan yabancı kuruluşlar kimlerdi? Yapabiliriz. Birçok noktada mesela Amerika'da ya da başka yerlerde şist gazı araştırmaları yapılırken enjekte ettiğimiz sıvı bir depreme yol açıyor ve kayayı kırıyoruz. Yani burada depremi biz oluşturmuş olmuyoruz. Mevcut fayın direncini kırmış oluyoruz. Tak diye bir anda deprem oluşmuş oluyor. Ve evet, depremleri oluşturmak, yaratmak değil de harekete geçirebiliriz. Evet, karar sizin. Bugüne geldiğimizde ise deprem alanlarının ülke genelinde en büyük tarım desteği veren şehirlerimiz olduğunu unutmayalım. Demografik yapıyı da göz önüne aldığımızda deprem bölgeleri nasıl olursa olsun asla boşaltılmamalı. Vatandaşlarımızın orada kalmaları için, şehirlerimizin boşaltılmaması için bizler elimizden geleni yapmalıyız. Zira bu bir güvenlik sorunudur. Yoksa siyasetle, sporla, fikirle parçalanıp ayrılırsak bir daha bir araya gelemeyiz. Asla ayrılmamalı, birlik olmalı ve çocuklarımız için geleceğimizi beraber inşa etmeliyiz. 100 yıl önce ülkemizi işgal etmek isteyenlerin fikir ve emellerinin aynı olduğunu unutmayın. Ekranlarınızı kapatın, algınızı rahatlatın.